Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Salkım karakterini sevenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Ayrıca Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Son bölümde Ünal ailesi Başak'ı babasından istedi. Dizimizin yeni bölümünde artık sırada düğün vardır. İki aile de bu işi uzatmamak taraftarıdır. Herkesin onayıyla büyük bir düğün yapılması kararlaştırılır. Başak ve Fatih ise girdikleri bu oyunu sürdürmek zorunda olduğunun her ne kadar farkındaysa da ikisi için de bu hiç kolay değildir. Fatih bu süreçte sık sık doğaya ihanet ettiğini düşünecek. Bu kararından vazgeçmeye çalışsa da bunu başaramayacak. Artık iş işten geçmiştir. Fatih Başak'ın bu teklifini kabul etmiştir ve buradan geri dönmesi imkansızdır. Düğün gününde ise Fatih'in Başak'a karşı söylediği sözler onu fazlasıyla etkileyecek ve Başak'ın Fatih'in canını yakmak için hazırladığı büyük sürpriz düğüne damgasını vuracak. Başak muhtemelen Fatih'in korkup böyle bir karar verdiğini söyleyecek ve onu herkesin önünde rezil edecek. Böylece iki ailenin arası gerilecek ve Fatih nikah masasında terk edildiğiyle kalacak. Açıkçası Fatih'in geçmişte yaptıklarını hatırlayınca onun nikah masasında terk edilecek olması biraz olsun içimizin yağlarını eritiyor. Ancak gene de Başak karakterini çok sevdiğimi de söyleyemem. Açıkçası Başak ve Fatih'in arasındaki ilişki bana hiç geçmedi. İlerleyen bölümlerde bu ikilinin arasında bir aşk doğacak. Bunu hepimiz biliyoruz. Ancak Doğa ile Fatih'in uyumunun ardından Başak'la Fatih'in arasında bir uyum hissedemedim. Yorumlar kısmında sizlerin düşüncelerini bekliyorum. Ayrıca Başak karakteri bu kadar ciddi bir karakter yerine biraz daha eğlenceli bir karakter olsaydı izlenirlik seviyesi çok daha yüksek olurdu. Geçmişte Görkem karakterini hatırlayalım. Görkem çok tehlikeli bir karakterdi. Ancak zaman zaman onun bile eğlenceli halleri dikkat çekiyordu ve Görkem'i izlerken her ne kadar sinir olsak da izlenirlik seviyesi yüksekti. Bir sonraki hamlesini merak ediyorduk. Ancak Başak karakterinde bunu şu anlık çok sezemedim. Belki de bunda Tuncay'ın etkisi büyüktür. Çünkü Başak'ın hikayesi bu şekilde işlenmeyecek. Başak'ın hikayesinde Tuncay'ın önemli bir yeri olacak. Açıkçası benim düşünceme göre Başak resmedildiği kadar kötü bir karakter değil. Ancak Başak çocukluğundan beri Tuncay'ın yalanlarıyla büyümüş bir karakter ve tüm hayatı intikamla geçmiş. Bundan dolayı Tuncay'ın yalanlarına çok çabuk kanıyor ve onun planlarında birlikte hareket ediyor. İlerleyen bölümlerde Tuncay'ın gerçek yüzünün ortaya çıkmasıyla beraber Başak'ın bambaşka bir karaktere bürüneceğini ve bundan sonra Başak'la Fatih arasında bir aşk göreceğimizi düşünüyorum. O zamana kadar Başak'a sinir olacağımız bölümler devam edecek. Başak Tuncay'a inanmaya ve onunla birlikte planlar gerçekleştirmeye devam edecek. Ancak gerçekler ortaya çıktığında Başak Tuncay'ın yalanlarına daha fazla inanmayacak ve onu yarı yolda bırakacak. Şimdi gelelim Ömer ve Kıvılcım'a. Dizimizin yeni bölümünde Ömer asistanı Bade ile yakınlaşmaya başlayacak. Bade ile Ömer'in arasındaki sahnelerden Kıvılcım fazlasıyla rahatsız olacak. Ancak şu anlık elinden hiçbir şey gelmeyecek. Ömer ise şu anlık Bade'yi sadece asistanı olarak görmeye devam edecek. Ancak bir gece Bade Ömer'in zayıf anına denk getirip Ömer'le yakınlaşacak ve Bade ile Ömer'in yakınlaştığı sahneleri izleyeceğiz. Ömer bu durumun ardından çok pişman olsa da iş işten geçmiştir ve artık geri dönülmez bir yolun eşiğindedir. Ömer'le Bade'nin arasındaki yakınlaşmaların devam edeceğini, Ömer'in de kendini Bade'den alıkoyamayacağını düşünüyorum. Ömer her ne kadar Kıvılcım'a hala aşık olsa da ona fazlasıyla kırgın ve onu affetmek istemiyor. Kıvılcım ise Ömer'e olan tüm kırgınlığına rağmen Ömer'den bir adım bekliyor. Ömer'den gelecek bir adım Kıvılcım'ın tüm kırgınlığını alıp götürecek. Ancak Ömer bu adımı kolay bir şekilde atmayacak ve Ömer'le Kıvılcım'ın arasındaki ayrılığın en azından birkaç bölüm daha süreceğini düşünüyorum. Bu süreçte Ömer'le Bade'nin arasındaki yakınlaşmalar devam edecek ve belki de bu yakınlaşmalardan doğan bir aşk izleyeceğiz. Peki Kıvılcım boş duracak mı? Tabii ki de hayır. Şu anlık Kıvılcım için dizimize gelecek bir partner yok. Bu da Kıvılcım'a partner olarak dizimizdeki karakterlerden birini seçmek anlamına geliyor. Burada akla mantığa en yatan isim tabii ki de Tuncay. Açıkçası Kıvılcım'ın Ömer'le Bade'nin arasındaki ilişkiden haberdar olmasının ardından Tuncay'la tanışmasını ve Tuncay'la Kıvılcım'ın arasında bir aşk görmemizin olası olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar bazı izleyiciler Tuncay'ın eşine çok sadık olduğunu söyleseler de ben Tuncay'ın bu düşüncelerinde samimi olduğunu düşünmüyorum. Tuncay elde ettiği güce eşi sayesinde geldi ve onu bırakması tüm tahtını bırakması anlamına gelir. Bundan dolayı Tuncay eşinden vazgeçemiyor ve bu oyunu bu şekilde sürdürüyor. Ancak gelecek bölümlerde Kıvılcım'la Tuncay'ın arasında bir yakınlaşma görmemizin olası olduğunu düşünüyorum.
Bu yakınlaşmadan Ömer'in haberinin olmasıyla beraber Ömer'le Tuncay'ın arasındaki mücadele giderek derinleşecek ve bu ikilinin arasında gergin sahneler göreceğiz. Ömer ise dizimizin yeni bölümünde de Hikmet'in verdiği görevleri yapmaya devam edecek. Bu süreçte Tuncay'ın peşinde olacak. Tuncay'ın geçmiş bağlantılarını araştıracak olan Ömer, Tuncay'la ilgili yeni bilgiler öğrenecek ve Tuncay'ın geçmişinin ne kadar tehlikeli olduğuyla bizler de yüzleşeceğiz. Tuncay karakterinin resmedildiğinden çok daha korkunç birisi olduğunu düşünüyorum. İlerleyen bölümlerde hem Tuncay hem de Hikmet hakkında daha fazla bilgiyle yüzleşeceğimizi ve geçmişte bu iki karakter arasında tam olarak neler yaşandığını öğreneceğimizi düşünüyorum. Hikmet ise kaybettiklerini geri almak için büyük bir mücadeleye girişecek ve bu mücadelede Hikmet'in piyonu Ömer olacak. Bu hikaye sizlere bir yerden tanıdık geldi mi? Evet, Ezel dizisi. Hikmet adeta Ramiz dayı gibi takılıyor ve isminden midir bilinmez Ömer'i Ezel olarak seçmiş. İlerleyen bölümlerde Ömer ismini Ezel olarak değiştirirse, hatta yüzünü değiştirirse hiç şaşırmayın. Tabii bu işin şakası. Ancak gelecek bölümde de Hikmet Ömer'e görevler vermeye devam edecek. Ömer de Hikmet'in verdiği görevleri gerçekleştirecek ve Tuncay'ın izini sürecek. Şimdi biraz da Salkım'a değinmek istiyorum. Dizimizin yeni bölümünde Emir ve Çimen'in aralarının iyi olması Salkım'ın en büyük derdi olacak. Oysa Çimen sevdiği adamın annesiyle iyi olmak istiyordur. Salkım'a bir hediye alır. Ancak hiçbir işe yaramaz. Salkım son bölümde gördüklerinin ardından Çimen'le Emir aşkına son derece karşı ve bu ikilinin aşkına hiçbir şekilde onay verecek gibi durmuyor. Kıvılcım da aynı şekilde. Emir ve Çimen ise aşklarını sürdürmeye kararlı ve bu ikili birbirlerinden vazgeçmeyecek. Ben çok geçmeden Emir'in isteğinin sonuç vereceğini ve Emir'le Çimen'in evlilik yoluna gireceklerini düşünüyorum. Bu süreçte hem Salkım hem de Kıvılcım bu evliliğe karşı çıkacak olsalar da ne Emir ne de Çimen annelerini dinlemeyecekler ve çok geçmeden Emir'le Çimen'in evlendiğini göreceğiz. Çimen dolaylı yoldan da olsa Ünal ailesine gelin oldu ve gelecek bölümlerde Kıvılcım'la Salkım'ın arasındaki çatışmalar devam edecek. İkilinin birbirlerine iğneleyici sözleri zaman zaman eğlenceli sahneler izlememize sebep olacak. Açıkçası ben Salkım karakterini fazlasıyla sevdim. Evet, Salkım'ın da gıcık halleri var, bunu kabul ediyorum. Ancak Pembe karakterinin vedasının ardından Salkım gibi bir karakterin eksikliği hissediliyordu ve Özge Borak canlandırdığı Salkım karakteriyle bu eksiği fazlasıyla doldurdu. Bu konuda sizlerin düşüncelerini merak ediyorum. Salkım tabii ki de bir pembe değil, bunu kabul edelim. Ancak Pembe'nin vedasının ardından Salkım gibi bir karakteri izlemek hepimizi mutlu ediyordur diye düşünüyorum. Yorumlar kısmında düşüncelerinizi mutlaka bizlerle paylaşın. Son olarak Nursema'ya değinip videomuzun sonuna gelelim. Nursema son bölümde biriyle mesajlaşmaya başladı ve bu mesajlaşmalar Nilay'ın dikkatini çekti. Başka birinin mi dikkatini çekecekti? Tabii ki de Nilay'ın dikkatini çekecekti. İşin şakasını bir kenara bırakalım. Her şeyi Nilay'ın ortaya çıkarmasından artık gına geldi. Umarız Tuncay'ın gerçek yüzünü de Nilay ortaya çıkarmaz. O zaman artık oha derim. Neyse, biz dönelim Nursema'ya. Dizimizin yeni bölümünde Nursema bu kişiyle mesajlaşmaya devam edecek. Peki Nursema'nın eski aşkı olan bu kişi kim? Rüzgar mı, Umut mu, Firaz mı? Yoksa bir başkası mı? Gelelim bu sorunun cevabına. Bu karakter Rüzgar'dan başkası değil. Zaten Rüzgar karakterinin dizimize katılacağını geçmiş bölümlerde sizlere söylemiştim. Normal şartlarda Rüzgar'ın 117. bölümde dizimize katılması bekleniyordu. Ancak bu değişti ve Rüzgar daha ilerleyen bölümlerde dizimize katılacak. Ancak bunun çok da ötelenmeyeceğini ve birkaç bölüm içerisinde Rüzgar karakterini dizimizde göreceğimizi düşünüyorum. Ben Nursema'nın Rüzgar'a tepkili olmasını bekliyordum. Çünkü Rüzgar Nursema'yı terk etti. Ancak Nursema uzun zamandır Rüzgar'ı bekliyormuş gibi. Yüzünden gülücükler eksik olmuyor. Nursema'yı bu şekilde mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor. Bakalım Rüzgar geldiğinde Nursema ile arasındaki kimya nasıl olacak? Geçmişte göremediğimiz Rüzgar Nursema sahnelerini bu sefer görebilecek miyiz? Bu ikiliden nasıl bir hikaye izleyeceğiz? Bunu hep birlikte izleyip göreceğiz. Nursema Rüzgar çifti hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşın.